Ailede Devin'in babasını kaybetmesiyle birbirinden bomba ve sürpriz senaryolar başlıyor. Bu andan sonra neler yaşanacak? İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Sonrasında ise kaçırmamanız gereken diğer önemli konulardan kısaca bahsedeceğiz. Ergun tamamen köşeye sıkıştıktan sonra ve iyice yalnızlaştıktan sonra pişman oldu, ancak son pişmanlık fayda vermedi. Son çare olarak Hülya'yı tehdit ederek yardım etmesini istedi, ancak Hülya Aslan'la arasını düzeltmişken başına yeni belalar almamak için ince bir planla Ergun'u devre dışı bıraktı. Çünkü Ergun'un elinde Hülya'ya ait ses kayıtları vardı. Eğer bu ses kayıtları Aslan ve Devin'in eline ulaşsaydı her şey çok farklı olabilirdi. Fakat Nedret'in de Devin'e bahsettiği gibi Hülya yine akrepliğini yaparak Ergun'un ölmesini sağladı ve kaza süsü verdirtti. Peki bu durum karşısında Devin ne yapacak? Bu dakikadan sonra bizi neler bekliyor? Aile dizisinde birçok önemli senaryoyu belgeseller ve hayvan benzetmeleriyle izledik. Aslan, fil, balık, akrep ve kurbağa bunlardan bazılarıydı. Son olarak akrep vurgusuyla Hülya'nın aslında hiç değişmediğini gördük. Elbette Nedret'in Devin'e anlattığı bu hikaye Devin'in aklına sonradan gelecektir. Hülya görünürde iyi niyetiyle Devin'le seans yapmak istiyor, ancak asıl amacı Devin'in psikolojisini bozmaktı. Çünkü Hülya Devin'e geçmişini anlatırken babasının ölümünden kendini sorumlu tuttuğunu söyledi. Bunu yaparak Devin'in de aynı şekilde babasının ölümünden kendini sorumlu tutmasını sağlayıp suçluluk psikolojisi oluşturacaktı ve bu konuda başarıya ulaştı. Devin özellikle babasıyla son kez konuşamadığı için büyük bir üzüntü ve suçluluk hissedecek. Adeta dağılacak ve belki de Mort'la babasıyla son kez vedalaşacak. Sonrasında ise Ergun'un cenazesi düzenlenecek. Öte yandan bu konuda Yağmur'dan Devin'e sert bir tepki gelebilir. Çünkü Yağmur Devin'in babasıyla konuşmasını istiyordu. Bu süreçte Devin'in en büyük destekçisi ise hiç şüphesiz Aslan olacak. Türlü zorlukların ardından yeni bir sınava giren Aslan Devin ikilisi birbirlerinden güç almaya devam edecekler. Ayrıca Aslan ve Devin seanslarına devam edecekler. Diziye terapist olarak giren başarılı oyuncu Zeynep Kızıltan finale kadar dizide kalmaya devam edecek ve özellikle Devin'in bu süreçteki destekçisi olacak. Aynı zamanda ilerleyen süreçte ailenin diğer üyeleri de seans almaya başlayacaklar. Geçtiğimiz bölümde Aslan Devin'e tüm bu olanlar planlarımıza engel olmayacak demişti ve durumlar bu şekilde ilerleyecek. Diğer yandan Hülya elbette boş durmayacak. Ancak Hülya için sıradaki hedef Sevden Vakfı'nın başkanlığı olacak. Başkanlık seçimlerinde Nedret'le kıyasıya bir rekabete girecekler ve sonucunda Nedret'in vakıf başkanı olması bekleniyor. Şimdi gelelim diğer bomba mevzulara. Aslan Bedri'yi ihanet etmemesi konusunda defalarca uyarmıştı ve son çare olarak Bedri'yi köşeye sıkıştırıp Marina'ya gelmesini engelledi. Bedri bu dakikadan sonra İlyas'la işbirliği içinde olacak. Normalde İlyas Bedri ile Marina'ya mal sokmak için plan yapıyordu, ancak Aslan'ın hamlesiyle planda değişiklik olacak. Marina'dan kovulan Bedri artık gemileri yakacağız diyerek harekete geçmeye başlayacak. Üstelik İlyas Bedri'nin en büyük koruyucusu olacak. Çünkü artık İlyas'ın en büyük amacı Nedret'i ve oğlu Bedri'yi geri kazanmak, ama bunun gerçekleşmesi çok zor. Hatta Bedri gerçeğini Serap ve Cihan'a da söyledi. Bu konuda Serap büyük bir şok yaşadı. Normalde Serap daima babasının ilgisini ve sevgisini kazanmak istiyordu. Hatta geçtiğimiz bölümde İlyas'a "Artık beni gör baba" diyerek isyanını dile getirdi. Şimdi ise Bedri'nin ortaya çıkışıyla Serap'ı yeni bir dönem bekliyor olacak ve çok kritik hamleler yapacak. Cihan ise Serap'ın geçmişte ne yaşadığını merak ediyor, ancak Serap hiçbir şey anlatmıyor. Bu nedenle ilerleyen süreçte Cihan Devin'den Serap'a seans yapmasını isteyebilir. Tabii şu anki durumda Cihan babasını kaybeden Devin'e destek olmaya çalışacaktır. Öte yandan Bedri babasının İlyas olduğu gerçeğini 2 bölüm içinde öğrenecek ve bu konuda büyük bir yüzleşme yaşanacak. Son olarak Eko ve Bedri arasındaki gerilimin giderek artması bekleniyor. Eko Elif'le olan evliliğini sürdürmeye devam ederken bir yandan da kafası Yağmur'da olacak. Yağmur ise Bedri ile bir yakınlık yaşayarak aralarındaki ilişkinin ilerlemesini sağlayacak. Kısacası bu konuda ortalık fazlasıyla karışacak. Tabi bir de İlyas faktörü var. Sonuçta Serhat'ın öldürülmesinde Yağmur etkeni vardı. Bedri de İlyas'ın oğlu olduğu için İlyas bu konuya el atabilir ve ileride bu konuda bomba sürprizler yaşanabilir. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Videoları kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.